çikolatalı, çilekli, muzlu pasta sever misiniz? Sizler için hazırladım. Buyurun, birlikte hazırlayalım. Sevgili takipçilerim, sizler için kırmızı rulo şeklinde bir kadife pasta hazırlayacağım. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Bir de kırmızı böyle boya aldım. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Çünkü bunu ilk kez kullanacağım. 3 yumurtamız var. 1 çay bardağı toz şeker. Burada 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şöyle 1 parmak mesafesinde soğuk su. 2 kaşık da sıvı yağ verdim. Un nerede? Özür dilerim, un getirmeyi unutmuşum. Un 4 ya da 5 çorba kaşığı olacak. Arasında kremaya geldiğimizde 200 gramlık bir paket peynir. Ne peyniri? Tuzsuz taze peynir. 1 poşet şanti ile birlikte köpürtüyorum. Geliyoruz iç harcına. Çikolata, çilek, mevsim meyveleriyle içini güzelleştiriyoruz. Öncelikle 3 tane yumurtayı kırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 çay bardağı 125 mililitrelik bardak ile 3 yumurtayı köpürtüyorum. Lütfen takipte kalın. Oktay Usta'dan tarifler sizler için gelmeye devam ediyor. Kırmızı gıda boyasını da koydum. Şeker ve yumurta üçlüsü birlikte köpürdüler. Şimdi 1 bardakta bakın 1 parmak mesafesinde su, soğuk su, 2 kaşık da sıvı yağ. Sevgiyle ver Ayşem. Evet, burada su bir nemlilik kazandırıyor. Yumuşacık bir rulo pasta keki çıkıyor. Durur musun canım? Rica etsem durur musun? Evet, durdu. Gayet güzel. Şimdi kıymetli seyircilerim, burada da 4 çorba kaşığı unumuz var. 4 kaşık un. Hemen 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Sevgiyle üzerine eliyorum. Eler misin aşkım? Sevgiyle eliyoruz. Daha böyle performansı iyi oluyor. Şuradan ayırmışım. Damlayanlar aşağı damlaması, tezgah damlamasın diye. Evet, bu da gayet güzel, başarılı oldu. Hemen anında karıştır açtım. Çok pratik bir pasta. Tam böyle yaz pastası. Mevsime göre böyle. Rengi de pembe oluyor. Kırmızı gıda boyası. Bu gıdalarda kullanılan bir boyadır. Belki niye boya koydun diyen seyircilerimiz olabilir. İsteyenler hiç boyasız da yapabilirsiniz ama tam böyle bir yaz pastasının performansını yakalayalım diye yaptım. Tamam, burası hazır mısın canım? Evet. Kabartma tozu, vanilya, bu da karıştı ve durduruyorum. Evet, durdu. Hemen hiç beklemeden kıymetli seyircilerim, fırın tepsisine yağlı kağıdı serdim. Fırınımız 190 derece, 7 ile 9 dakika arasında pişecek. Alt üst pişirme bölümünde oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen yağlı kağıt serilmiş fırın tepsine alıyorum. Lütfen takipte kalın. Sizler için Oktay Usta'dan pasta tarifi geliyor. Saatime bakıyorum. Tam 9 dakika kıymetli seyircilerim. Rulo pastamızın keki fırından çıkıyor. Canım, şimdi burası kıymetli seyircilerim. 1 dakika sonra buradan alacağım. Tepside kalmayacak. Tepside kalmaya devam ederse tepsinin sıcaklığıyla kuruma yapar kek. Özellikle nemli kalması lazım. 1 poşet toz şantinin üzerine 200 gram taze peynir, tuzsuz ya da labne, her ikisi de olur. Şimdi bu ikiliyi sevgiyle çalıştırıyorum. Kırmızı boyanın tamamını da kullanmış oldum, buradaki kırmızı gıda boyasını renk vermesi için. Hiç krema pişirme derdi olmadan hazırlanmış enfes bir krema olacak. Tadına bakacağım. Az gelirse pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli seyircilerim, peynir,
toz şanti, biraz da pudra şekeri koydum üzerine ve güzelce köpürttüm. Tadını kontrol ettiğimde baktım tadı azdı. Ondan dolayı pudra şekeri ilavesinde bulundum. Şimdi güzelce kalıbında, kağıdında ayırdım. Ayırdıktan sonra şimdi sararken pişmiş olan bölüm zemine gelecek. Yani sararken üste çıkmış olacak. Ondan dolayı pişen bölüm şu anda üstte. Sevgiyle böyle üzerine hemen hazırlamış olduğumuz, hiç pişirme derdi olmadan hazırlanmış bir kremadan bahsediyorum. Peynirli, labneli ya da krem beyaz peynir, her ikisi de olur. Şöyle sevgiyle yayaşçım her yerine sürüyoruz. Sürdükten sonra mevsim meyvesi çilek ve muz geliyor. Ver aşçım. İçerisine parça çikolatalar da gayet güzel gider. Dolabıma baktığımda birazcık orada beyaz çikolata gördüm. Fil dişi, ondan da biraz serpeceğim içerisine. Gayet güzel oldu. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi kıymetli seyircilerim? Çocuklarınız bu tada bayılacaklar. Çay saatlerinizde de, günlerinizde de yapabilirsiniz. Ver biraz aşçım buraya şöyle. Beyaz çikolatadan da bir dokunuş yapıyorum. Ondan sonra rulo şeklinde şimdi sarma bölümüne hemen geçiyoruz. Hiç bekletmeden. Çayları demleyin. Buzdolabında bir gece beklerse çok güzel olur. Evet, sevgimizi veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan şu bölümü hafiften hemen şöyle sıkıştırıyorum. Geri açıyorum. Şöyle efendim. Sıkıştıra sıkıştıra rulomuzu tamamlıyoruz. Lütfen takipte kalın. Bakalım Oktay Usta'nın hazırladığı kırmızı kadife pasta, muzlu, çilekli ve çikolatalı nasıl bir pasta çıkacak ortaya? Lütfen takipte kalın. Kıymetli seyircilerim, pastamızın üzerine eritilmiş çikolata ile güzel çizgiler yaptık. Çünkü sunum da önemli. Yanlarına çilekler de kestim. Çayı demledik. Pastamız servise hazır. 3 saat buzdolabında bekledi. 3 saat bekledikten sonra yağlı kağıdından ayırdık. Servis edeceğimiz tabağın içerisine aldık kıymetli seyircilerim. Yanlarına da çilekler bırakıyorum. Ve pastamız servise hazır hale gelmiş bulunuyor. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Elimden geldiğince en güzel tarifleri sizler için hazırlamaya gayret gösteriyorum. Sofralarınız bereketli olsun. İyi insanlar, sevdikleriniz bu güzel lezzetlerden tatsınlar inşallah. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Afiyet olsun.